Merhaba sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim. Yurt içinden, yurt dışından beni takip eden, güzel enerjileriyle burada olan herkese kocaman hoş geldiniz diyorum. Kanalımıza yeni gelen, bizi ilk kez izleyen, ilk kez falımızı dinleyen güzel gönüller, sizlere de ayrıca hoş geldiniz diyorum. Şimdi fincanımızı birlikte açacağız ve bakalım fincanımızın izleri bize bugün hangi mesajları, hangi gelişmeleri ve hangi sürprizleri anlatacak. Unutmayın sevgili dostlarım, falımız tamamen keyif ve eğlence amaçlı. Şimdi kahvenizi içtik, rahatlayın ve dileklerinizi içinizden geçirin, niyetlerinizi alın. Şimdi açıyorum, bakalım fincanımız bize neler anlatıyor arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak şöyle bir fincanımıza bakmak istiyorum ben. Bakalım bize neler anlatıyor. Güzel figürler oluşmuş arkadaşlar. En azından bunun bilgisini verebilirim size. Evet. Evet. Şu anda figürlerimiz oldukça güzel ve olumlu diyebiliriz buna. Ben şöyle fincanın dip kısmıyla başlayayım. Şimdi burada fincanımızın dip kısmında arkadaşlar çok güzel ve ferahlatıcı bir görüntü var. Sıkıntılar adeta kenara toplanmış. Fincanın tam ortası ise oldukça aydınlık ve açık. Bu önümüzdeki ağırlıkların geride kalıp önümüzde daha ferah bir dönemin açılmasına işarettir. Ve tam aydınlığın içerisinde iki kişi görüyorum ben burada. Bu iki kişi birbirine oldukça yakın, hatta sarılmış gibi. Hemen başların üzerinde de çok net güzel bir kalp oluşmuş arkadaşlar bu arada. Özellikle iki kişi arasındaki sevgi, yakınlaşma, gönül bağı ve duygusal bir konuşma enerjisi çok güçlü burada. Şimdi başlarının üzerindeki kalp bu duyguların, yani bu iki kişi arasındaki duygunun önemini vurguluyor burada. Sıkıntılar bir tarafa kalırken ardınlığın içerisinden sevgiyle birbirine yaklaşan iki kişi var burada arkadaşlar. Şimdi burada benim dikkatimi çeken çok belirgin, kocaman bir fil kafası görüyorum. Hortumu fincanın ağız kısmına doğru uzanmış. Özellikle yukarıya ve ağız kısmına yönelmesi arkadaşlar güç, sabır, bereket, kalıcılık ve güzel gelişmelerle yorumluyorum ben. Ağız kısmına doğru ilerlemesi çok güzel. Bu konunun artık dile gelmesi, haberlerin alınması veya görünür hale gelmesi şeklinde düşünüyorum ben bunu. Bir de filin ağzı açık arkadaşlar bu arada. Hortumundan ziyade ağzı da açık olarak çıkmış. Söylenecek bir söz, yapılacak bir açıklama, gelecek bir haber ya da beklenen bir konuşmayı çağrıştırdı bana. Sanki uzun süredir bekleyen bir konu artık suskun kalmayacak ve bir şekilde dile gelecek. Şimdi üstelik filin güçlü ve heybetli görüntüsü nedeniyle bu konuşmanın veya haberin sizin için önemli ve kalıcı bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar. Bakın burada büyük bir balık görüyor musunuz? Çok büyük bir balık var burada. Üstelik
büyük ve belirgin, yani gövdesi kıvrılmış ve kuyruğu da net bir şekilde. Özellikle bu balığın filin hortumunun hemen üzerinde çıkması benim için çok güzel. Fil zaten güç, sabır ve kalıcılık enerjisi verirken balık da fal yorumlarında genellikle kısmet, bolluk, bereket ve gelecek güzel fırsatlarla ilişkilendirilir. Şimdi balığın büyük olması da burada küçük bir fırsattan ziyade dikkat çekecek bir kısmet veya önemli bir gelişme arkadaşlar. Kıvrılmış yani bu balık. Sanki bir süredir kendi içerisinde şekillenen bir kısmetin artık ortaya çıkması, hazırlandığını düşünüyorum ben yani. Hızlandırdığını. Yani böyle güzel büyük bir balık gerçekten bereketli, güçlü, umut veren bir görüntü bu arkadaşlar bana. Şimdi bu filin şu kısmında arkadaşlar iki kişi var, yan yana durmuş ve sanki birlikte bir güneşin batışını izliyorlar. Önleri tamamen açık arkadaşlar. Bu iki kişinin karşısında hiçbir engel yok. Aksine oldukça aydınlık, temiz ve ferah bir alan bu. Şimdi bu iki kişi fincanın dip kısmından başlayıp üst kısmına kadar uzanan uzun bir aydınlık yolla, bakın, bu uzun aydınlık yolun özellikle önünüzün açılması ve sürecin ilerlemesi, geçmişteki ağırlıktan uzaklaşıp daha ferah bir döneme geçiş şeklinde yorumlayacağım. Şimdi iki kişinin birlikte güneşin batışını izlemesi de bana bir dönemin kapanışını ve yeni bir sürecin başlangıcını hissettirdi arkadaşlar. Şimdi burada sanki geride kalan bir konu artık tamamlanırken önlerinde yepyeni ve temiz bir yol bekliyor bunlara. Üstelik bu yolun fincanın dibinden yukarıya doğru uzanması bu gelişmenin zaman içerisinde adım adım ilerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü fincanımızın dibinde de iki kişi sarmaş dolaş ve kalp vardı ve iki kişi burada bu yoldan ilerleyip güneşin batışını ya da doğuşunu izliyorlar. Şimdi burada benim ayrıca dikkatimi çeken arkadaşlar, çok büyük bir kuş figürü var. Bir yere konmuş bu. Kanatları açık ama. Ve adeta uçmaya hazırlanan bir kuş bu. Büyük ve belirgin, komple fincanın iç kısmını kaplamış. Haber, özgürleşme, hareket ve yeni gelişmeler üzerinde yorumluyorum ben bunu. Kanatlarını açmış olması da sanki bekleyen bir konunun artık harekete geçmeye hazırlanacağını gösteriyor. Üstelik kuşun aydınlık yolun, yani bu ilerleyen yolun hemen yanında çıkmış olması arkadaşlar. Bakın kafası görüyor musunuz? Bu yolun diğer tarafında bu. Sağında kalıyor. Önünüze açılan temiz ve ferah bir yol. Yani diğer tarafta ise uçmak üzere olan büyük bir kuş. Bu bana özellikle beklenen bir haberin gelmesiyle birlikte bir hareketlilik yaşanabileceğini düşünüyorum. Sanki bir haber gelecek ve ardından bir konuda yeni bir adım atılacak gibi duruyor burada. Şimdi kuşun henüz havalanmamış olması da bana bu gelişmenin çok yakında, yakınınızda olduğunu ama henüz tamamen gerçekleşmediğini söylüyor. Onun için ama çok da yakınınızda arkadaşlar. Zamanı var. Kısa bir, az bir zaman bu. Şimdi fincanımızda dip kısmında sarmaş dolaş iki kişi görmüştük hatırlarsanız. Bakın bu iki kişinin hemen arkasında gölge gibi duran bir silüet daha görüyorum. Bakın hemen şurada. Şimdi bu arkada kalmış olması, ben bunu bu iki kişinin arkasında yaşanan güzel ve yakın enerjinin arka planında kalan, henüz tam olarak açığa çıkmamış bir kişi ya da bir konu şeklinde yorumlayacağım.
Çünkü arkadaşlar iki kişinin önünde değil arkasında, yani onların yolunu doğrudan kesen bir görüntüden ziyade geçmişten gelen veya geride bırakılması gereken bir etki hissi verdi bana. Aydınlıktı zaten, fincanın ortası aydınlık ve sıkıntıların bir kenara toplandığını söyledik. Bu nedenle burada karanlık bir görüntüden çok geride kalan bir meselenin son izleri gibi düşünüyorum ben burada. Şimdi sevgili dostlarım, burada sanki bana bir köprü bu. Ama ben bunu iki şekilde yorumlayacağım. Çünkü iki şekilde dikkatimi çekti. Siz kendinize uyanlarına göre alın bunu. Şimdi çok belirgin bir köprü bu. Başında bir kişi var. Bu kişinin arkasında yol ise, bakın şurada açık aydınlık yol. Açık, temiz, aydınlık. Köprünün üzerinde de iki kişi sanki büyükbaş hayvanları karşı tarafa geçiriyor. Yani böyle bu köprüden geçiriliyor sanki bu. Bakın şuradan. Görüyor musunuz? Onları sürüklüyor, yani itiyor gibi bir görüntü oluşmuş. Önemli olan detay bu kişinin önündeki yolun kapalı olmaması. Tam tersine önleri açık. Bu da bir geçiş dönemi, bir engelin aşılması ve bir konunun artık başka bir aşamaya taşınmasını anlatıyor. Köprü zaten iki tarafı birbirine bağlayan bir sembol. Bu nedenle burada bir yerden başka bir yere geçiş, bir kararın ardından ilerleme veya bekleyen bir işin sonuçlanmaya başlaması gibi bir enerji var burada. Hayvanların da köprüden geçilmesi ayrıca yük, sorumluluk, emek ve maddi konularla ilgili bir sürecin birlikte taşındığını düşündürdü. Fakat görüntünün sonunda yolun açık ve aydınlık olması oldukça güzel. Yani burada şu mesajı veriyor. Bir geçiş var ama bu geçiş kapalı değil. Aksine yol açık ve önünüzde ilerleme enerjisi olduğunu gösteriyor. Şimdi aynı zamanda burada bana bakın, burada otobüsü de andırdı bu ilk adımda. Camları görüyorsunuz, otobüsün camları gibi. Hatta üst kısımda eskiden eşyaların konulduğu yer vardır. Yükler yüklenir. Burada benim dikkatimi çeken en önemli detay ise burada bir 3 rakamının olması arkadaşlar. Oldukça belirgin bu. 3 gün, 3 hafta, 3 ay, ayın 3'ü, 13'ü, 23 gibi farklı zaman sayı bağlantıları üzerinden değerlendirin. Tabii falda zaman kesinliği olmadığını da unutmayın. Burada 3 rakamı daha çok bir işaret olarak karşımıza çıkıyor çünkü. Ve otobüsün bağlantılı olduğu açık ve aydınlık yol gerçekten önemli arkadaşlar. Bakın bu ilerleyen bir otobüs. Şimdi bu üzerinde yükleri bulunan bir otobüs olarak değerlendirdiğimde burada mesaj değişmiyor arkadaşlar. Yol açık, yani bir hareket, bir yolculuk, bir geçiş veya taşınan bir konu söz konusu. Özellikle yükler olması da bu kişinin beraberinde bazı sorumlulukları ve geçmişten gelen meseleleri taşıdığını gösteriyor. Fakat bütün bunlara rağmen öndeki yol kapalı değil, aksine oldukça açık ve aydınlık. Dolayısıyla burada fincanımız bize yükünü almışsın ama yolun açık, ilerlemeye devam et diyor arkadaşlar. Gayet de güzel çıktı bence fincanımız. Şimdi tabağımıza gelmek istiyorum ben. Bakalım tabağımız bize neler anlatacak arkadaşlar.
Şimdi burada arkadaşlar atın üzerinde bir kişi bu. Atın üzerinde ilerleyen bir kişi, bakın ata binmiş, görüyor musunuz? Ve elinde bir bayrak söz konusu. Atın üzerinde hanenin içine doğru ilerleyen bir kişi bu sevgili dostlarım. At da şahlanmış bu arada. Şahlanmış olarak ilerliyor. Şimdi daha bu kişi hanenin içine doğru ilerliyor olması, yani başarıdan dışarıdan hane içerisine gelen bir hareket söz konusu. Hız, hareket, yol, haber demek at. Ve üzerindeki kişinin elinde bayrak taşıması ise bana özellikle duyulacak bir haber, sevindirici bir gelişme, bir zafer ya da sonuçlanmamış bir konunun haberini alma, kişinin hane içerisine doğru ilerlemesi de bu gelişmenin doğrudan sizin hayatınıza gireceğini düşünürdü. Üstelik biraz önce fincanımızda gördüğümüz aydınlık bir yol vardı. Şimdi o açık yolun devamı olarak ata binmiş ve elinde bayrak taşıyan bir kişinin ilerlediğini görüyoruz. Bu nedenle burada hareketli bir haber ve ardından gelecek bir gelişme enerjisi diyelim biz buna. Kesinlikle bunu gösteriyor zaten. Bakın burada tabağın uç kısmında bir kişi oturuyor. Bakın dizleri, ayakları. Şimdi bu kişi oturuyor ama bu kişinin oturmuş elinde bir şeyler var ve karşısında küçük bir kız çocuğu var. Bu küçük kız çocuğuyla bir konuşması var. Bu kişi yetişkin ama karşısında küçük bir kız çocuğu ve onunla bir iletişim, bir alışveriş halinde küçük çocukla, kız çocuğuyla daha doğrusu. Şimdi burada sevgili arkadaşlarım, bir iletişim söz konusu ve karşılıklı alışveriş. Sanki yetişkin kişi çocuğa dinliyor ya da onunla önemli bir konuda konuşuyor. Küçük kız çocukları genellikle masumiyet, temiz bir başlangıç, sevindirici bir haber veya yeni filizlenen bir konu olarak değerlendiriyorum ben. Burada özellikle çocuğun karşısında oturan yetişkin kişiyle iletişim halinde olması, aile içerisinden gelecek bir haber, konuşma veya konunun tatlı bir şekilde gündeme gelmesi şeklinde yorumlayacağım. Yani hanenin içerisinde gerçekleşen konuşma çözülecek veya netleşecek temiz ve güzel bir gelişme enerjisi var burada. Şimdi bunun da haricinde yine bu hanenin içine doğru iki kişi benim dikkatimi çekiyor. Bir tanesi bayan bu kişilerden. Bu bayan olan ön planda, hanenin içinde, erkek olansa bu bayanın hemen arkasında ve bu iki bayanın üzerinde de çok net bir kuş, ama kanatlarını açmış vaziyette değil, kanatları kapalı ve hemen önünde de bakın bir kelebek, görüyor musunuz? Bir kelebek figürü. Çok güzel. Fincanımız da aydınlık. Öyle kapalı bir görüntü yok fincanda. Devamlı bir iletişim söz konusu sevgili dostlar. Şimdi burada öncelikli olarak bu iki kişinin yorumlayalım. Haber, mesaj ve iletişim üzerinden, yani kuş burada özellikle tepesindeki kuş iletişim, mesaj olarak yorumluyorum ama kanatlarının kapalı olması da bana henüz tamamen harekete geçmemiş ama yakında gündeme gelecek bir haber ve konuşma diyoruz. Kelebeğe geldiğimde de arkadaşlar değişim, dönüşüm, yenilenme ve güzel gelişme, birlikte hafifleme anlamını taşıyor. Kuşla kelebeğin aynı anda olması da bana haber veya iletişim sonrasında yaşanacak olumlu bir değişimi düşündürdü.
Bakın tabağımız aydınlık, kapalı ve ağır ve tamamen karanlık bir görüntü yok tabağımızda. Üstelik devamlı bir iletişim ve karşılıklı etkileşim görüyoruz ve bu nedenle burada suskunluktan ziyade konuşmaların devam edeceği, bir konunun ya karşılıklı görüşmelerle ilerleyeceği bir enerji hissediyorum burada. Siz burada kendi iletişimlerinize göre iş, ev, arkadaş, sevgili, eş olarak yorumlayın. Kuş haberimizi, kelebek değişimimizi, aydınlık tabağımız ise önümüzün açık olduğunu söylüyor bize şu anda. Bu iki kişiyle arka arkaya, önlü arkalı durmuş iki kişi aynı zamanda burada odak noktası. Yani şimdi buraya böyle geldiğimizde bakın burada küçük bir kalabalık hane içerisinde bu yani şöyle çok büyük bir kalabalık değil, hane içerisinde küçük bir kalabalık. Yani fincanımızdaki ferahlık burada tabağımızda da mevcut arkadaşlar. Bu kalabalığın içinde gözler var, konuşmalar var. Bakın gözleri görüyorsunuz. Şöyle yapalım. Bakın ağız, yani konuşmalar, sözler. Ama güzel bir aydınlık bir kalabalık bu arkadaşlar. Çok da böyle ağır bir enerjisi ne ben hissetmedim açıkçası. Ferahlık ve aydınlık var yine burada. Şöyle hemen gözlerin arasında, ağız figürlerin arasında birbirlerini gözlemleyen, birbirleriyle konuştuğu bir konunun karşılıklı olarak değerlendirildiği bir ortam gibi duruyor. Fakat bu kalabalıkta kapalı veya ağır enerji olmadığı için tam tersine oldukça aydınlık ve ferah temiz bir kalabalık bu. Bu nedenle bir araya gelme, sohbet, konuşma, fikir alışverişi ve bir konunun birlikte değerlendirmesi şeklinde yorumlayacağım. Çünkü falımızın en başından beri gördüğümüz iletişim enerjisi burada da devam ediyor. Önce iki kişilik konuşmalar, ardından kuş, kelebek, şimdi de hanenin içerisinde küçük bir kalabalık ve bolca söz. Konuşulacak, görüşülecek ve paylaşılacak çok şey var diyor arkadaşlar bize falımız bugün. Evet, fincanımızın, daha doğrusu falımızın sonuna geldim. Sevgili dostlarım. Bugünkü falımızda arkadaşlar kısmetler, haberler, iletişimler, güzel kalpler ve hareketli gelişmeler vardı. Özellikle fincanınızın ferahlık ve açık yol olması gerçekten güzel bir enerji verdi bana. Gönlünüzden geçen beklediğiniz güzel gelişmeler en hayırlı şekilde karşınıza çıksın, hayatınıza yansısın. Yurt içinden ve yurt dışından beni izleyen, takip eden tüm güzel gönüllere çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen ve bizi ilk kez izleyen dostlarımız, sizler de aramıza hoş geldiniz. Kanalımıza takip etmeyi ve falımızı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bildirim zilini açın. Her gün buradayız biz. Bir sonraki falımızda yeniden buluşmak dileğiyle. Gönlünüzden geçen güzellikler sizlerle olsun. Hoşça kalın sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki falda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. İyi günler.